Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir çorba tarifiyle geldim sizlere. Pişmeyen soğuk çorba yapacağız. Neden yapacağız? Tabii ki de bahçemden toplamış olduğum semizotlarıyla yapacağız. Sadece semizotu değil, tabii ki de başka malzemeler de ilave edeceğiz. Bu çorbayı pişirmeyeceğiz. Soğuk, buzlu tam bir yaz çorbası hazırlayacağız. Hazırlaması çok kolay, çok basit. Üstelik de çok sağlıklı bir çorba olacak kızlar. Hadi durmayalım, hemen başlayalım çorbamızı hazırlamaya. Akşama kadar siz de yapın. Bakın tarife, siz de yapın. Videomuza başlamadan önce ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz ne yapıyorsunuz? Bildirimleri açıyorsunuz ve zil işaretine basarak bildirimler zaten açılacaktır. Bu arada kanalımın katıl butonu da aktiftir. Katıl butonundan da kanalıma katılabilirsiniz. Hadi o zaman ne duruyoruz? Hemen başlayalım pişmeyen soğuk buzlu yaz çorbamızı hazırlamaya. Bize ne gerekli ilk aşamada? Gördüğünüz gibi burada benim bahçeden topladığım semizotlarım var. İşte şöyle gösterelim. Bunları ben bahçemden topladım. Ne kadar? 250 gram falan vardır yoktur. Şöyle yeni çıkmaya başlamışlar sulanan yerlerden. Ben de hemen durur muyum? Hemen topladım ki size çorba tarifi vereyim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Çorbamızı hazırlamaya başlıyoruz. Dikkatli bakın, siz de bu çorbayı yapın. Evet, çorbamızı hazırlamaya başlıyoruz. Şöyle semizotlarım var. Bakın şimdi. Bunlar şu şekilde dalınla budağınla çorbamızı yapacağız. Çünkü çok körpe bunlar kızlar. Bakın ne kadar körpe olduğunu görüyorsunuz. Şöyle elimle hemen sap kısımlarını kesiyorum. Şu şekilde bakın temizleyeceğiz. Çok körpe olduğu için sadece yaprak değil, şu saplarını da kullanacağım. Ziyan etmeyeceğim. Biliyorsunuz semizotu oldukça sağlıklı bir ot. Ne yapalım? Biz de değerlendirelim. Şimdi de mevsimi bol bol tüketebilirsiniz. Tamamdır. Bunlar çöpleri kaldı. Evet, gördüğünüz gibi semizotlarını güzelce temizledim. Şimdi ne yapacağım? Hemen ben bunları güzelce bol suda, tamamen içinde kum, toprak neyi varsa gitsin, bol suda güzelce yıkayacağım. Hemen yıkamaya gidiyoruz. Şöyle bol suda şimdi yıkayalım. Şöyle sudan alıp yıkamamız lazım ki içinde kum, toprak ne varsa gitsin. Güzelce yıkadık. Şöyle gösterelim. Bakın tertemiz suyu çıktı artık. Hiçbir şey yok. Evet, gördüğünüz gibi semizotlarını güzelce yıkadım. 4 su yıkadım. Hiç toprağa kalmayana kadar yıkadım. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Semizotlarını güzelce keseceğiz, kıyacağız. Hemen doğramaya başlıyoruz. Şöyle kesme tahtamızın üzerine da suya atalım. Şöyle alıyoruz hepsini. Bir güzel burada doğrayacağız. Şöyle bakın doğruyoruz. Ufak ufak saplarını da doğruyorum kızlar. Bak bunlar pişmeyecek ama biliyorsunuz semizotu çiğ yenen bir sebze mi diyeyim, ot mu diyeyim, ne diyeyim. Şöyle doğruyoruz.
Her yerini bol vitaminli, sağlıklı. Doktorlar baksın bakalım nasıl sağlıklı bu çorbaya. Nasıl sağlıklı tarif verdiğimi görsünler. Bakın şöyle doğradık. Gördünüz mü? Hatta biraz daha küçültelim. İri kaçanlar olabilir. Güzelce doğradık. Hemen şimdi kabımızın içine döküyoruz. Çorbayı yapacağımız kabın içine. Şöyle döktük. Evet, semizotunu gördüğünüz gibi ufak ufak doğradım. Şimdi sıra geldi diğer malzemeleriyle birlikte karıştırmaya. Şöyle bir bardak pişirdiğim bulgur var benim. Daha önceden pişirip hazırladım. Bir çay bardağı pişirdim ama hepsini koymadım. Birazını ayırdım. Çok geldi gözüme. Bir bardak yeterli. Pişirdim ve soğuk bu. Soğuk, tamamen soğuk. Bu bulguru da ilave ediyorum. Bakın bir bardak. İsterseniz daha da ilave edebilirsiniz. Ben hepsini kullanmayacağım. 2 diş sarımsağımız var. Şimdi sarımsağı da hemen şöyle ne yapalım? Hatta biraz şöyle ezdirelim. Bakın şu şekilde hemen kırıyoruz. Ve bunu böyle ufak ufak doğruyoruz. 2 diş yeterli. Tamamdır. Bu da tamam. Onu da ilave edelim üstüne. Ne koyduk? Semizotu, bulgur ve sarımsak koyduk. Evet, sarımsağını da koyduk. Şimdi sıra geldi. Şöyle 2 bardak yoğurt koyuyorum. Yoğurdu bol koyacağız. İki bardak yoğurt koydum. Şöyle bir karıştıralım. Böyle güzel güzel karıştırıyoruz. Bol yoğurtlu olması lazım. Şimdi üzerine su koyacağız. Aynı yoğurt döktüğüm bardağın bir tanesini buraya bırakmıştım. Şöyle bir bardak su döküyorum. Suyumuz soğuk olacak. Ay çok güzel olacak. Bir bardak daha kıvamını yapıyoruz şu anda. Bakın şimdi şu şekilde kıvamı birazcık daha dökeceğim. Yeterli. Şöyle yarım bardak daha döküyorum. Toplamda 2,5 bardak su dökmüş oluyorum. Bakın kıvamı gördünüz mü? Bu şekilde bir kıvam olacak. Şöyle güzel karıştırıyoruz. Birazcık da tuz atalım. Tuz fazla atmanıza gerek yok ama yani siz kendi damak tadınıza göre atın. Çünkü bu soğuk çorba. Öyle tuza falan gerek yok fazla. Tuzunu da verdik. Tuzunu da verdik. Soğuk çorba dedik ya. Şimdi içine buzunu atacağız tabii ki de. Buzsuz olmaz. Buz ilave ediyoruz. Adına yakışır. Şöyle. Fazla da atmayalım değil mi? 2, 3. Hadi bir tane daha atalım. 4 tane de buz attık. Ay çok güzel oldu. 4 tane buz attık. Birazcık da şöyle nane ile süsleyelim çorbamızı. Bakın. Şu şekilde nane ile de süslüyoruz. Şunu da koyalım. Hop.
Üzerine biraz da sıvı yağ döküyoruz. Şöyle. Oh. Mis mis. Süper bir çorba hazırladık. Buzlu, soğuk, yaz çorbası olan semizotu çorbasını hazırladık. Şimdi servisini yapalım. Bakalım tadına tuzuna da bakalım. Şöyle karıştıralım. Ve çorbamızdan şöyle kabımıza koyacağım. Özellikle buna koyuyorum ki güzel gözüksün. Gördüğünüz gibi kabımıza da aldık. Çorba muhteşem gözüküyor. Evet, soğuk buzlu yaz çorbası olan semizotu çorbasının tadına bir bakalım. Her zaman yaptığım gibi tariflerimde tadına bakıyorum. Bu sefer de bakacağım tabii ki de çorbamın tadına. Nasıl bir şey olmuş. Süper olmuş valla. Ay ne kadar güzel olmuş. Evet, tam bir yaz çorbası olmuş. Buz gibi serinletici. Pişirmeden hazırladığımız semizotu çorbamız süper olmuş arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Bir tutam semizotu ve birazcık bulgur olduktan sonra bu çorbayı siz de yapabilirsiniz. İsterseniz içine limon da sıkabilirsiniz. Karabiber, baharat da ilave edebilirsiniz ama ben koymadım. Böyle de çok lezzetli olmuş. Bu sıcak günlerde tam yenecek bir çorba. Şimdi de mevsimi, her yeri semizotu fışkırdı. İster kışlık dondurun, ister salatasını yapın, ister yemeğini yapın, ister de böyle çorbasını yapın. Evet, videomu burada bitirirken her zaman ne diyoruz? Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın. Paylaşın ki herkes öğrensin bu güzel tarifleri. Herkes faydalansın. Bu sağlıklı çorbadan herkes faydalansın. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Daha güzel tariflerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.